Koçların Mekanı'nda Yonca ile Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün sevgili Münevver hocamla birlikteyiz. O bana misafir oluyor ve birlikte program yapmayı planladık. Hı Hoş hı. geldiniz Münevver Hanımcığım. Hoş bulduk canım benim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Birlikte olmak çok keyifli. Aynen. Yeşil giydim Evet. senin için. Ne güzel. Ben de biraz yeşillerle donanmış durumdayım. Biraz enerjik olalım dedik. Bugün Koçların Mekanı'nda Yonca ile Yolculuk programında dedik ki yolculuğa çıkalım. Yurt dışında okuyan öğrenciler neler yapıyorlar? Oraya giderken ne tip endişeler oluyor? Gerek çocuklarda, gerek anne babada ve oraya gittiklerinde nelerle karşılaşıyorlar? Bunların üzerine biraz konuşalım diye planladık. Ee, Sen de yurt dışında yaşayan, Kanada'da yaşayan bir kişi olarak çocuğunu da orada büyüten bir annesin. Ben de oğlum da kızım da Kanada'ya gittiler ve orada yaşadılar. Bu süreci ikimiz de çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Onun için Evet. söyleyecek birkaç bir şeyimiz olur diye düşündük. Evet. Evet. İnşallah fayda sağlar söylediklerimiz. Evet, evet. Çünkü birçok veli çocuğunu yurt dışına yollamayı planlıyor ama yollarken de bir sürü endişeleri var. Ne yaparız, ne ederiz, nasıl bir şeyler başımıza gelir diye. Onları böyle direkt oralarda yaşayan birinin ağzından dinlersek daha faydalı olur diye de düşündüm. Evet, İnşallah. başlayalım bakalım neler konuşacağız. Yani ben Kanada'ya geldiğimde 24 yaşındaydım. Ben de aslında öğrenci vizesiyle gelip okumak için gelmiştim. Türkiye'de işte moda tasarım okumak için gittiğim üniversitenin böyle benim lisemden küçük olduğunu görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Ve oralarda da başka şeyler de oluyordu. Ben bir yerlere gideyim diye düşünüp işte Kanada'ya gelmiştim. Sonra tabii başka şeyler karışıp okulu bir tarafa bırakıp aile kurmaya karar verdim. Benim öğrencilik hayatım çok uzun sürmedi. Çalışmakla aslında daha çok geçirdim. E, Ama kendi çocuklarımdan da evet onlar burada doğdu, büyüdüler, üniversiteye başlıyor. Oğlum aslında geçen yıl kabul aldı ama e, bir yıl çalışıp hem böyle deneyim kazansın, hem de gittiğinde bizim de içimiz rahat etsin. Bakalım işte yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yani bunu ben konuşunca düşünün 2 saat uzağa gönderiyorum. Tabii Evet. Türkiye'den insanlar gönderince haliyle ne kadar daha çok endişeleri vardır, değil mi? Yani onları çok iyi anlıyorum. Özellikle Kanada yani Türkiye'den bakınca dünyanın öbür ucu gibi gözüküyor. Hı Hakikaten hı, de neredeyse öyle. Zaten 7 saatle 10 saat arası saat farkı var. Yani hı ülke hı, içinde bile 3-4 saatlik saat farkı olan bir ülke, çok büyük bir ülke ve Türkiye'den çok uzak. Biz hı hı. gündüz yaşarken siz gece, siz geceyken biz gündüzü yaşıyoruz neredeyse 10 Evet. saat farkı olunca. Hı hı, Çok ciddi bir süreç tabii ki. Ve hı anne baba olarak da dünyanın öbür ucuna çocuğumu yollayacağım, neler gelecek başına diye çok endişeler duyuluyor. Ben hı, de oğlumu ilk yolladığımda 16 yaşındaydı. Lise 3'ü ve 4'ü ilk başta orada okudu. Sonra üniversiteye devam etti ve orada çalışma hayatı oldu. Kızımsa liseyi, üniversiteyi Türkiye'de bitirip üniversiteden sonra master aşamasında gitti. Ama tabii oğlumu 16 yaşında yollarken o benim için çok hı. endişe vericiydi. Ee, Yani çok küçük, daha 16 yaşında, reşit bile değil, neler başına gelecek, ne yapacak, bir sürü soru işareti vardı. Ama bu anlamda Kanada çok güvenli bir ülke. 16 yaşında gidince şöyle bir şey vardı, orada bir veli tayin edilmişti. Ya Hı hı. okuldan bir öğretmen bu konuda sorumlu oluyor ki ilk sene zaten yurtta kalmayı mecbur tutmuşlardı bizim okulumuzda. Yurtta kalarak öğretmenler de başında olarak bir de veli sıfatıyla bir öğretmen onun yanında olunca Hı biz hı. bayağı bir rahat etmiştik. En azından kendimizi güvende hissediyorduk. İlk başta veli tayin etmek bana çok rahatsız edici gelmişti. Nasıl ya, benim oğlumun benim adıma hareket etmesi? Nasıl yani, niye birini ben veli tayin edeceğim falan diye düşünmüştüm ama orada çok net bir ifade vardı. Çok da hoşuma gitti. Yani ola ki bir kaza geçirse, ola ki bir hastaneye yatması gerekse ya da kendisiyle ilgili bir trafik problemi olabilir, polis problemi olabilir. Onu aşan bir problemle karşılaştığında 10 saat farkı var. Siz uyuyor olabilirsiniz. Bu çocuğa birilerinin burada sahip çıkması lazım. 18 yaşından küçük dediler. O çok benim için etkileyici ve böyle hala konuştukça tüylerimi diken Değil diken mi? edici bir şeydi. Bunları duymak bile çok endişe ettirmişti ama
Tabii bunları bilerek yolladığınız zaman da daha bir emin oluyorsunuz. Hı Çocuk da bunun bilincinde oluyor, daha aklı başında oluyor. Her hı. şey çok daha farklı oluyor. Ee, Bu Bir de anlamda söylediğin çok güzel bir şey var. çok Ee, güvenmiştim böylece. aynen sistem o kadar güzel Evet, kurmuşlar ki aslında ona evet, sisteme güveniyorsun. Çünkü veli tayin edilen kişinin bile bir sürü işte polis çeki yapılıyor, geçmişine bakılıyor, her şeyine bakılıyor. Eğer yanında kalınacaksa evine, çocuğun olacağı ortama, odasına. Hani ya da mesela belirli kurallar varsa o kuralların çerçevesine her şeye hı hı, bir yönetmelikle karar veriliyor. Okulda olunca zaten dediğin gibi çok rahat çünkü kampüsün içinde okulları hemen yürüyerek 2 dakika gidip geliyorlar falan. O insana büyük bir rahatlık veriyor. Çünkü zaten bütün okulların kampüste olan okulların yani sanki küçük ne denir ona kasaba kurmuşlar gibi oluyor. İçinde işte hı marketi de oluyor, spor salonu oluyor, kütüphanesi her hı. şey. Çocuğun yani o environment'ın dışına çıkma ihtiyacı olmuyor. Evet, gerçek Öyle bir olunca kampüs da hayatı. hı Hı hı, hı, öyle olunca da çocuk çok hem güvenli hissediyor hem de daha rahat adapte oluyor. Yani ben de çocuklara sordum bu programa gelmeden önce. hı Dedim hı. arkadaşlarına çünkü çok international student olan arkadaşları var ve bizim mahallemizde de birkaç evde kalan Tabii. çocuklar var. Onların gözlemlerini sordum. Hı Dedim hı, ne görüyorsunuz? Öyle yurt dışından gelmiş arkadaşlarınız da hani hı hı, hangi konularda zorluk çekiyorlar? hı hı, Zorluk dedikleri şey aslında ülkelerindeki aşırı baskının burada hı. olmaması onlarda bir önce şok etkisi yaratıyor ve bir Özgürlük. zorlukmuş gibi geliyor. Aslında o özgürlük bir zorluk gibi geliyor. Ama Evet. ondan sonra fark ediyorlar ki ne kadar rahat. Yani nasıl diyeyim mesela sınav sistemlerindeki rahatlık Hı hı. ya da işte o bütün imkanların onlara o kadar rahat sunulması. Hı hı. E, destek Özellikle aile olması. yanında kaldıklarında aileler de çok güzel sahip çıkıyorlar. Hı hı, Hakikaten benim oğlum da ilk başta okulda kaldı. Sonra bir sene sonra aile yanına geçti. hı Orada hı, yemeleri, içmeleri, bütün temizlik her şey aile tarafından sağlanıyor. hı Hem de kontrol altında oluyor. Geliş gidiş saatleri de belli oluyor. hı, Çocuklar hem çok özgürler, istedikleri gibi hareket hı edebiliyorlar hı. hem de belirli kurallara uymak Ama zorunda. bir disiplini öğreniyorlar. Belirli bir Gerçekten bu çok disiplin var. kıymetli. Yani belki Evet, bizim yanımızda dursalar bu kadar disiplini öğrenemeyecekler. Ama evet, okul ortamında o disiplin çok kolay bir şekilde ve genç yaşta hayatlarına entegre edebildikleri için de haliyle daha başarılı bir eğitim süreci geçiriyorlar. evet, evet, Çünkü aslında sıkıntı yapabileceği her konu rahatlatılmış ama evet. sen buna disiplinle uyarsan gerçekten başarılı olabiliyorsun yani. Evet. Dediğin gibi veliler de zaten belirli bir prosedüre uymak zorunda kaldığı için devlet tarafından hep kontrol ediliyorlar. Hı hı, Çocuğun geliş gidiş saatleri belli olmak zorunda, beslenmesine ona göre dikkat etmeleri gerekiyor. Evde kaldığı aile de ona sahip çıkmanın sorumluluğunu taşıyor. Onun için çocuktan da diyor ki ben devlete karşı sorumluyum, beni zor durumda bırakamazsın. hı Çocuk hı. onun için annesine babasına belki ya ben biraz geç kalacağım diyebilir ama devlete karşı ya da yabancı birine karşı farklı bir sorumluluk hissedince Hı aman hı. beni sınır dışı ederler, aman okuldan da olurum, evimden de olurum bakış açısıyla sorumluluklarını, zamanlamasını, her şeyini çok daha düzenli, disiplinli bir şekilde yapıyorlar ve ders çalışma ortamları da çok daha düzgün oluyor. Kendilerine sahip çıkma, paralarına sahip çıkma da daha düzgün oluyor. O da çok e, kıymetli. Her yönüyle böyle geleceğe kendilerini güzel hazırlayabiliyorlar diye düşünüyorum. Ben kendi adıma çok memnun olmuştum. Oğlumu lise çağında yurt dışına yollamış olmaktan. Aynen. Hatta lise son 2 senesini burada okuması mesela o zamanlarda onlara şeyler de öğretiyorlar. Hani bizim şimdi koçlukta zaman yönetimi, para yönetimi bilmem ne dediğimiz şeyleri ya da Evet, o ekip çalışması, e, grup çalışmaları, takımın evet, bir parçası olmayı o kadar güzel öğretiyorlar ki lisede. evet, Üniversite hayatında zaten liseler de üniversite gibi. Mesela dedim ya çocuklar mesela Türkiye'de lisede kaç ders alıyorlar bilmiyorum ama burada dönem dönem her dönem sadece en fazla 4 ders alabiliyorsunuz. hı Ve hı, o 4 dersin sınavını veriyorsunuz. Bu da çocuklar için büyük bir kafa rahatlığı. Mesela ilk geldiklerinde şaşırdıkları şeylerden biri de o mesela Türkiye'den gelen öğrenciler 7-8 ders çok aldıklarını daha fazla. Tabii. söylemişlerdi. Hı hı, Ve sınavlarda mesela diyelim sınavınızı yapamadınız.
Hı hı. Tekrar denemek istiyorsunuz ve deneyebiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey var mı bilmiyorum. Üniversitelerde var ama lise seviyesinde var mı bilmiyorum. Size de pek Ancak hani hastasınız, raporunuz var, Hı sınavı hı. kaçırdınız ama o zaman sınav olursunuz diye düşünüyorum. Yoksa oturduğunuz yerde günlük herkese sınav oldunuz. Ay ben bir daha sınava gireyim. Size öyle bir şans veriliyor mu Yok. bilmiyorum. Yok, öyle bir şey yok Türkiye'de. Benim zamanımda Zamanında yoktu. çalışsaydın var. Aynen. Diğerleri çalıştı, sen niye çalışmadın? Zamanında çalışsaydın. Aynen. Al bir sıfırı da aklın başına gelsin var hatta burada. Aynen. Evet, evet. Mesela o konu da çok güzel. Hani disiplin var diyoruz ama herkesin de kendi sorumlu olduğu o kadar güzel veriliyor ki. Yani sen diyelim ders var evet ama Evet, sen o evet. dersi yapıp yapmamak senin sorumluluğun. Yapmadığında kimse sana niye yapmadın demiyor. Sonucunda alacağın sorumluluk senin ve burada 13. sınıf diye bir şey var. 12 bittikten sonra normalde lise bitiyor. Hı hı. Ama üniversiteye başlamadan önce eğer puanlarınız, çünkü burada sınav sistemi yok ki üniversiteye Evet. girerken sadece puanlarınıza göre girebiliyorsunuz. O yüzden diyelim girmek istediğiniz üniversitenin puanına yetmedi. Diyelim matematiğiniz 8 geldi ama orası 9'u kabul ediyor. O zaman tekrar bir dönem matematik okuyabiliyorsunuz. 13. sınıf diyorlar ona. Not ortalamasını Notunuzu yükseltmek için. yükseltiyorsunuz. Ondan sonra o Hı üniversiteye kabul alabiliyorsunuz gibi. hı. Öyle bir şans da var. Mesela Türkiye'de de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Diğer ülkelerde Yok. de var mıdır diye bilmiyorum. Hı O hı. da burada çok güzel bir şey yani. Bu sayede aslında çocuklar işte ciddi anlamda disiplini oluyorlar. Bütün hakkı çocuğa bırakıyor. Aklını başına topla, ne yapmak istiyorsan sen yap. Zaman kaybetmek istiyorsan bu senin kendi özgür zamanın. Seneler kaybedebilirsin. Bir disiplinli çalışırsan da zamanında mezun olur ve başarırsın. Ama hiçbir şey böyle zoraki değil. Çocukların kendi isteği doğrultusunda bu bilinç oluşuyor çocuklarda. Bu da çok kıymetli bence. Ve erken yaşlarda oluşmuş bu bilinç de çocuklarda tüm hayatına olumlu olarak yansıyor. Dediğin gibi zaman planlaması yapabiliyor, kendi sorumluluklarının bilincinde oluyor ya da işte e, yapması gereken grup çalışmalarında ki sorumluluğu, bireysel sorumluluğu ne, grubun toplam sorumluluğu ne, bunun farkına varıyor. Yani çok kapsamlı bir bakış açısı kazandırıyor. E, Yurt dışında yaşamak bu anlamda çok keyifli tabii ki. Okul ve kişisel gelişimleri açısından. Mesela ilk yeni gelenler buradaki ders sistemini görünce çocuğumuz gerizekalı olacak gibi bir yanılgıya kapılıyorlar. Çünkü doğru düzgün ders almadıklarını düşünüyorlar. Hı İşte hı. matematik görmüyorlar, onu görmüyorlar, bunu görmüyorlar. Bu işte nasıl bir sistem diyorlar. Ama genel olarak bakmıyorlar ki geldikleri ülkeyle bu ülkenin arasında kaç tane seviye farkı var. Yani bir hani e, o yüzden insanların çok ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Mesela diyelim Türkiye'den geliyorsun ve çok iyi eğitim aldığını düşünüyorsun çocuğun. Hı Ama hı. Kanada'ya geliyorsun. Hı Ama hı. Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki kabulüne bakıyorsun. Bir de Kanada'daki üniversitelerin kabulüne bakıyorsun. Kanada'daki birçok kolej, Hı hı. Türkiye'deki yani yüksek üniversitelerden diyebileceğiniz, büyük üniversitelerden diyebileceğiniz üniversitelerle kolejler aynı seviyede görülüyor Denk. baktığınızda. O yüzden öyle bir ön yargıya kapılmadan, yani buradaki sisteme gerçekten kendinizi bırakarak, güvenerek gönderirseniz çocuğunuzu ve ona da onu empoze ederseniz çocuk da böyle saçma sapan ön yargılardan kurtularak Hı geldiği ortamı daha iyi anlamaya çalışarak mesela yaşadıkları zorluklar tabii ki kültür zorlukları da olabilir. hı. Ama ben buraya zaten hani kültür çatışması için gelmiyorum. Ben Hı burada bir eğitim almaya geliyorum deyip hani böyle uzaydan dünyaya baktığında evet burası yüksek seviyede eğitim veren hı. işte hani ferah seviyesi yüksek Hı bir hı. ülke. Bunu nasıl yapmışlar? Bu sistemle yapmışlar. O zaman ben buna bir an önce adapte olayım Hı hı. e, gibi bakarak başlarsa hayatına Hı hı. kendisi daha hızlı bir şeyler kapabilir ve çevresinden mesela arkadaşlarıyla o da çok güzel. Çünkü international studentlar olduğu için her bir ülkeden hatta kendi hani dışarıdan gelmese bile zaten Kanada çok bir sürü ülkenin yaşadığı bir e, ülke olduğu için, birçok Evet. insanın yaşadığı bir ülke olduğu için başka ülkelerden gelen zaten kendini çok yabancı hissetmiyorsun yani.
Evet. Herkes yabancı gibi çünkü. Kanada'da tabii onun çok büyük bir avantajı var. Kültür farklılıklarını birebir içselleştiriyorsun. Hepsi birden senin dostun oluyor. Dediğiniz Evet, gibi sınıfta bakıyorsunuz, Çinli de var, işte evet, Asyalısı da var, Avrupalısı da var, Mısır'dan gelen de var, Pakistan'dan gelen var, Brezilya'dan gelen var. Dünyanın evet. dört bir yanından gelen gençler bir arada oluyorlar ve aslında dünyayı tanıyabiliyor Evet. çocuklar. Böyle bir Düşünsene avantaj sadece hani var. kültür e, şoku yaşamıyor, kültürler şoku yaşıyor ve birçok kültürün bir arada arkadaşı olabiliyor ve ondan bir şey duyabiliyor. Onun bir yemeğini yiyebiliyor. İşte yıl Evet. sonu mesela patlak gibi şeyler olduğunda ya da özel günlerde herkes kendi ülkesinin bir şeyini getiriyor ve tadıyorsun. Ona dair bir hikaye duyuyorsun. Hı. E, Çok güzel yani gerçekten birden çocukların vizyonu dünyayı görür oluyor. Evet, Dünya ayrı olarak korkularımız kardeşliği var ama. Dünya kardeşliği diye de bir şey oluşuyor. Yani benim oğlum zaman içerisinde Türkiye'ye dönme kararı verdi. Şu an Türkiye'de yaşıyor ama bakıyorum hala Kanada'daki arkadaşları onun artık can arkadaşları olmuş. Çoğu yine kendi ülkelerine dönenler oldu üniversite bittikten sonra. Bir bakıyorum Panama'dan birisi telefon açmış konuşuyor. Ertesi gün Hindistan'dan bir tanesi, Çin'den bir tanesi. Çok farklı ülkelerden can dostu olmuşlar ve hakikaten o kültür karmaşası onlarda kültür uyumlaması haline gelmiş karmaşa olmak yerine ve birbirlerine çok değer veren, her birini anlayan, yani dünya çapında bir bakış açısı kazanmış ki bu benim için çok kıymetli. Dünya kardeşliği diyorum ben. Yani hiçbir düşmanlık yok, hiçbir sabit bakış açısı yok, ön yargı yok. Birbirleri de her yönüyle kabul edip seviyorlar ve birbirlerinin kültürüne saygı duymayı öğreniyorlar. Bu da çok kıymetli. Yurt dışında yaşayan öğrenciler için dünyaya açılmak gibi büyük bir fırsat var diye düşünüyorum açıkçası. Gerçekten öyle çok kıymetli. Bir de şey var, tabii Türkiye'den bakınca sadece belirli noktalarda sanki okullar varmış gibi düşünüyor. İşte ya Toronto ya bilmem ne hani böyle büyük şehirler gibi. Ama aslında Kanada'da her yerde public school'lar var ve çocuklarınızı yazdırabilirsiniz. Tabii özel okullar da var. Hı hı, Ama public school'lar daha fiyat olarak uygun olduğu için hı ve hı, Kanada'nın her yerinde daha küçük bir kasabasında mesela bir okula gönderdiğinizde ekonomik olarak daha düşük hı hı. masraflarla çocuğunuz okuyabilir ama gene Kanada'da okuyabilir ve tekrar zaten mesela dediğin gibi lise seviyesine gönderdiğinde üniversiteye gene istediği üniversitelere gidebilir ama Hı hı, lise aşamasında mesela ekonomiyi biraz daha düşürmek için büyük şehirler yerine daha küçük şehirleri tercih ederlerse hı gene aynı eğitimi alacak yani. O yüzden hani orada da biraz işte herkes nereye gidiyorsa oraya gidelim gibi bir mantık. O da orada tabii ki çok büyük bir ne diyeyim, fiyatların yükselmesine, kiraların abartı olmasına ya da okul fiyatlarında zaten fazla olmasına sebep oluyor. Evet, evet. Ya tabii çok yönlü değerlendirmek lazım bir çocuğu yurt dışına yollarken. Bir yandan hani çok güzel artıları var diyoruz ama bir sürü de tabii ki soru işaretleri de var. Çocuk yurt dışına gidince tek başına yapabilecek mi? O özgürlüğü ve özgünlüğü var mı? Kendi ayaklarının üzerinde durabilecek mi? Öğreniyor, zaman içerisinde öğreniyor ama adapte olması için de belirli bir süreye ihtiyacı var. O süreyi de nasıl geçirecek? O da çok kıymetli tabii ki. Çocuğu önceden hazırlamış olmak da gerekiyor. Anne baba olarak bizlerin de kendimizi hazırlamış olmamız gerekiyor. Her dakika ay çok özledim ne yapıyorsun? Ay gideceksin oralarda yapabilecek misin? Ay yapamazsan geri gel. İşte şudur budur dediğimiz zaman da çocuğa da kendi kaygılarımızı yansıttığımızda bu sefer çocuk oraya adapte olabilecek durumdaysa bile adapte olmakta zorlanabiliyor. Tabii ki her zaman da her şey toz pembe değil. Yapamayıp geri dönenler de oluyor. Onu da göz ardı etmemek de lazım. Ee, İşte dediğim gibi o hani açık olmakla da alakalı. Çünkü biz de okul gezisine gittik, üniversitesini gezmeye gittiğimizde oğlumun. hı, Dediğim gibi o kadar çok imkan var ki diyelim homesick diyorlar onlara, ailesini özleyenlere. evet. Onlar için de bir kulüp var mesela kendileri, ya zaten bir sürü kulüpler var da hangine kendini rahat hissediyorsa girebiliyor çocuk çok rahat Hı ve arkadaş çevresi edinebiliyor. hı, Yani o kadar saçma sapan kulüpler var ki hani mesela ne diyeyim işte bir dizinin fanlarının olduğu bir grup bile var. Hani kendini mutlaka birinden birine yakın hisseder. Sadece çocuk gidecek hı bakacak hangi gruplar var. Ben hangilerine katılırsam kendimi iyi hissederim. Hani zaten o fotoğrafçılıkmış, yüz renkmiş bilmem neymişin dışında dediğim hı. gibi o kadar ufacık işte bisiklet binenler. Yok pazar günü ne bileyim
Yayılıp Yürüyüşe uzanıp çıkanlar. kitap okuyanlar. Böyle o kadar saçma sapan isimler hatta olmadı dedi ki gidince bir tane de benim için Koçların Mekanı Kulübü açtı var birkaç kişi toplansın falan dedim. Tabii diyor yani herkes zaten ben abone yapacağım oraya diyor. Benden dalga geçiyor tabii. Ee, Çocuklar kendilerini bulabiliyorlar değil Kendilerini mi o bulabiliyor. Bir de kulüplerde? oralarda hani nasıl diyeyim psikolog değil ama sosyal yardım alabilecekleri insanlar da var işte. Hani gidip konuşabilecekleri, Tabii. üzüntülerini paylaşabilecekleri, onlardan çözüm alabilecekleri Hı hı, yerler de var. hı O hı, yüzden hani ben oğluma dedim bak dedim ne güzel burada terapi alabileceğiniz yerler varmış. hı E, hı. Hani bir şey olursa önce oraya ara onlarla konuş. Baktınız çözemiyorsunuz sonra bizi arayın falan diye öyle dalga geçiyorum. Dediğiniz gibi sizin çocuğa onu yansıtmanız da oradaki ortama alışmasıyla alakalı Hı çok hı. kıymetli. Onun dışında hani terapinin dışında çok basit anlamda adapte olması için de bir sürü birbirlerine çok destek oluyorlar. Yani ilk oraya yerleşmeye gittiği zaman yabancı bir ülkeye çocuk nereden otobüs biletini alacak, nereden nereye inecek, binecek, nasıl bir yere gidecek, alışverişini nereden yapacak, markette nereden alışveriş yapacak, hangi marka daha iyi bir üründür de o ürünün markasına göre o sütü alayım, o yoğurt şeyi ne bileyim yoğurt pek yok galiba her yerde ama hani istediği ürünleri nereden alabilecek ve hangi ürünleri daha sağlıklıdır diye birbirlerine bile destek olup birçok konuda yardımcı oluyorlar. Hani gerçekten bu da çok kıymetli. Gittiğinizde herkes ilk başta günün birinde zaten yeni gelendi ya. Onun Evet. için yeni gelenlere de diğerleri Acılarınızı biliyor ya da bir önceki eksikliklerinizi sene biliyor. gitmiş olan öğrenci illaki son gelene yardımcı oluyor. Gel diyor ben de bu yaşananların hepsini yaşadım. Nereden otobüs bileti alacaksın? Nasıl okula gidip geleceksin? Servisi nasıl kullanacaksın? Ne Bir de bu yapacaksın? işleri o kadar kolaylaştırıyorlar ki Her diyelim şeyi bir bilet öğretiyorlar. alıyorsunuz. Bindiğiniz otobüs diğeriyle e, denk gelecek şekilde geliyor o otobüsler bile. Hani siz çok Evet. arada beklemiyorsunuz. Transit kartı alıyorsunuz, ekstra bir şey vermiyorsunuz. Hatta Hı student passları var zaten. Onlarla her yere gidebiliyorlar. Sadece hı, aylık ödüyorlar falan. Yani o sistemleri de zaten çok kolay. hı E, Hani hayatın içine koymuşlar. Sen hı, sadece onu öğrenip uygulamak sana düşüyor yani. hı hı. İşte birbirlerine destek olarak bunları öğretiyorlardı. Çocuklar çok çabuk adapte olabiliyor. Tabii ki açık fikirli olup uyum sağlamaya niyetliyse, kendi isteğiyle gitmişse yurt dışına çocuklar o kadar da zorlanmıyor. Bizim zamanımızdaki kadar zorlayıcı değil. Bizler annemizin babamızın yanından ayrılamayan bir kuşaktık. Şimdikiler çok özgür. İlk günden itibaren hemen adapte oluyorlar. Bakıyorum hatta birkaç öğrencim de var yeni yurt dışına gitmiş olan. Bir hafta sonra diyorlar ki ya burada yaşam çok keyifli. İyi ki geldik. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Ee, Böyle olunca da anne babalar da daha rahat ediyor. Çocuklar da rahat ediyor. Bir Keyifli de bir eskisi yaşam gibi artık sürülüyor. çok uzak değil. Yani şöyle iletişim çok kolay, yüz yüze görüşmek Evet, çok kolay. İlk evet, geldiğim zamanlar kart alırdık da 5 dakika hani konuştur, kapatıyorduk. Böyle acayip sistemler vardı. Cep evet, telefonları falan sonradan çıktı. Şimdi artık yüz yüze bile görüşüyoruz. Yani o yüzden evet, sadece dokunamıyoruz ama her evet. türlü uzun uzun ve parasız bir şekilde işte WhatsApp üzerinden falan görüşülebiliyor. İlla para harcamana da gerek olmuyor ve üniversitelerinde ya da okullarında zaten hep İnternet var. internetleri oluyor. Tabii. O konuda da şanslılar. Dediğim gibi gerçekten sistem öğrenciler için çok güzel kurulmuş. Hatta biz banka hesabı açtırmaya gittik. Normalde banka hesaplarında aylık ödemeler oluyor ama student account açtığında hiçbir aylık ödemesi de olmuyor. Hatta dedim ki ya biz niye ödüyoruz aylıkları ben de student account istiyorum falan dedim. Orada hesabı açan adam dedi ki İsterseniz de 90 yaşında dedi üniversiteye başlayın. Gene gelin dedi size student account'ı açıyoruz dedi. Ha iyi dedim o zaman seneye açıyorum bir tane. Üniversiteli olayım Üniversite o zaman. ben Bir de okula kaydolayım. account'ı açayım. Aylık ödeme yapmak istemiyorum dedim. Öyle gülüştük. Yani dediğim gibi yani onları her şekilde İnsanlar düşünüyorum. var. Banka hesabı Evet, açtığında bile evet, evet. gereksiz bir bank şey olmasın hani aylık ödemesi olmasın diye öyle hesap bile açıyorlar yani. Bir de ben yurt dışına giden çocuklara çok fazla nakit para verilmemesinden yanayım. Sen ne diyorsun? Bize ilk yolladığım zaman oğlumu şey demişlerdi. Kredi kartı ver eline. Kredi kartından nerelere ne harcama yaptığını sen de takip edebilirsin. Ek kartı olursa ki oğlum küçüktü onun için. Ek kartı olursa nerelere ne harcama yaptığını takip etmen de mümkün olur. Elinde çok büyük nakit para olmasın ve daha kontrollü
olur? Hem sen kontrol edebilirsin hem o kendini daha iyi kontrol eder diye. Hakikaten Kontrolden öte bir de güvenlikle alakalı bence güvenlik. çok kıymetli. Evet, Çünkü evet, dediğin gibi eğer yurda geliyorsa yurdun parası var zaten ve ilk yıl yurttaysa zaten yemek masrafı da onun için ödüyorsunuz. evet. Hı Yani hı, çocuk 3 öğün yemeğine zaten oradan ulaşabiliyor. O zaman öyle bir masrafı olmayacak. Yol masrafı da yok çünkü kampüsün içinde. evet. Ee, Ekstra mesela diyelim yaşamaya başladı. Bir hafta boyunca sen ne gibi ekstra giderlerin oluyor? Ne alıyorsun? Ya da aylık mesela işte Hı hı, şampuanın bilmem ne ekstra ne alıyorsan hani hı onları hı, hesapladığında dediğin gibi sadece bir kredi kartı belki ihtiyacı olduğunda ulaşabileceği hı ve hı, böylelikle hem ne aldığı ve ne kadar masraf yaptığı da görülebilir. hı hı. Onun dışında bir dediğin gibi toplu para çocuk onu nereye de bırakacak mesela onun Evet, korkusu da olur. evet. Güvenlik sorunu Biz, yani. biz ilk başta hani bilemeden göndermiştim. İşte 1.000 dolar verdim, yanına yolladım. Hani yanında olsun. %100 bizde Türkiye'de bankadan para çektiniz mi 100 dolarlık veriyorlar. Ama şöyle zaten banka kartları aslında her yerde kullanılabilir. Hı, Belirli hani international şeyler var ya hı, birçok Türk bankasında şey buradaki bankalarda geçiyor. Buranın bankası da orada da geçiyor. hı, hı. O yüzden İşte zaten buraya geldiğinde buradan bir hesap açar ve onu zaten siz de yükleyebilirsiniz Türkiye'den. Ya da kredi kartı. sonrasında öyle yaptık zaten. İlk başta eline 100 dolarlar verip gönderince dedi ki 16 yaşında bir çocuk, ben ilk gittiğimde birine 100 dolar verdim. Baktı diyor, evirdi çevirdi, kimliğimi istedi. Tabii Sende öyle 100 bir şey. dolar nasıl olur? 100 dolar büyük bir para. O yaştaki bir çocuğun elinde 100 dolar nasıl olur? Çünkü hakikaten dediğin gibi nakit kullanılmıyor. Orada mümkün olduğu kadar karttan direkt Ya hani bazı yerler 100 dolara bozmuyor bile. Git bankada bunu 20'lik, 10'luk, 5'lik yaptır. Ondan sonra gel evet. alışverişini yap falan dedikleri durumlar oluyor. Bayağı bir sorgulamışlardı. Çocuk bana demişti, anne ya bana 100 dolarlar verdiniz, ben bu parayı harcayamıyorum. Ne yaptınız böyle? Ondan sonra öğrenmiştik, gidip hesap açıp hesaba parayı yatırıp kartla her tür küçük küçük ödemelerini yapması gerektiğini. Hakikaten bunların hepsi tabii ki öğrenilmesi gereken süreçler. Yaşam içinde yaşarken zaten Yaşandıkça. herkesin bireysel şeyleri ama dediğim gibi Türkiye'deki sistemi düşünmesinler, Türkiye'deki okul sistemini düşünmesinler. Burada gerçekten her şey öğrenciler için, da insanlar için hani düzenlenmeye çalışıldığı için Evet. açık olduğunda her türlü rahatlıkla okulunu bitirir de yaşar da yani ki zaten ondan sonra da burada hayatını yaşamaya devam ediyor da insanlar ya da international oldukları için aslında mesela burada yaşarken dünyanın başka bir yerinde iş de yapabiliyor oluyorlar. O Evet. zaman Türkiye'ye de gelse sorun olmuyor çünkü herhangi bir yerden online olarak çalışabiliyorlar. Evet, benim oğlum Türkiye'ye döndü ama Kanada'ya çalışıyor halen online olarak. Sistem öyle devam ediyor. Onun kolaylığı da oluyor. Dediğiniz gibi bir uluslararası bakış açısı kazandıktan sonra dünyanın her yerine artık online çalışmak imkanı var. Hele ki pandemiden sonra çalışmayanlar da çalışmaya başladı bu şekilde. Bunun büyük bir kolaylığı oluştu. Bizler de işte bir aradayız. Baksanıza, Kanada'dan İstanbul'a birlikte toplantılar yapabiliyoruz. Büyük avantaj oluyor böyle olması da. Bir E, de kanalımızda Koçların Mekanı'nda şey de var. Kanada'da gerçekten öğrenci getiren, bu işleri resmi bir şekilde yapan bir arkadaşımızın işte Kanada'daki öğrencilik diye galiba program adını tam hatırlamıyorum ama baksınlar. Hı O hı, da resmi bir şekilde hani nasıl geldiklerini, fiyatlarını falan da bahsediyor. Öyle düşünenler olursa o programı da izlesinler. hı hı, hı Ama hı. biz anne gözüyle Biz evet. Biz anne gözüyle, yaşayan gözüyle, çocuklarımızı gönderirsek nelerle karşılaşacaklar gözüyle farklı bir bakış açısıyla değerlendirelim istedik bugün. Evet, teşekkürler ederiz. İyi ki ben varsın. İyi ki bugün güzel bir program yaptık. Umarım anlattıklarımızda yurt dışında ya da Kanada'da çocuğunu okutmak isteyenler için bir fikir vermiştir. Teşekkürler ederim. başka Sağ sorular olasın. olursa da videonun altına yazabilirler. Biz özenle cevaplamaya zaten dikkat ederiz. Değil mi? Evet, memnuniyetle. Evet, teşekkürler ederim. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için de size teşekkür ederiz. Hoşça kalın.